Bizde nerede o şans? Piu. Aman erkek değil mi ya? Bunların hepsi aynı. Boşuna uğraşma. Böyle gelmiş, böyle gider. Hangi işim düzgün gitti ki zaten bu da gitsin? Konuş diyorsun da konuşsam da beni anlamayacak. Yok ya, ben hayatta o bölümü kazanamam. Siz de bunlar ya da bunlara benzer cümleler kuruyor musunuz? Eğer kuruyorsanız büyük olasılıkla sizde de cam tavan sendromu ya da diğer adıyla öğrenilmiş çaresizlik olabilir. Bu videoda çaresizlik de öğrenilir miymiş canım? Nedir bunun bilimsel altyapısı? Bunu göreceksiniz ve acaba sizde de öğrenilmiş çaresizlik var mı? Belirtileri ne der? Bunları öğreneceksiniz. Martin Seligman, pirimiz, pozitif psikolojinin kurucusu. Yıllar önce depresyonun bilişsel altyapısını incelerken bir deney sırasında tesadüfi bir gözlem sonucu bu kavramı ortaya attı ve kavram o gün bugündür oldukça popüler bir kavram. Çok kısaca tanımlarsak öğrenilmiş çaresizlik bir şeyi defalarca deneyip her seferinde sonucun değişmediğini gördüğümüzde bir süre sonra zihnimizde o şeyin değiştirilemez olduğuna dair oluşan inançtır. Bu kavramla ilgili ilk deneyler ne yazık ki hayvanlar üzerinde yapılıyor. Nedir bu hayvanların bizden çektiği? Deneyde 2 grup köpek alınıyor ve bunlar ayrı bölmelere yerleştiriliyorlar. Ve bu bölmelerde köpeklere ne yazık ki elektroşok uygulanıyor. Birinci grup köpeğin bulunduğu bölmede verilen elektroşoku durdurabilen bir düğme var. İkinci grup köpeğin bulunduğu bölmelerde ise böyle bir düğme yok. Yani ne yaparlarsa yapsınlar elektroşok verildiği zaman bunu durduramıyor köpekler ve bu bölmelerden kaçamıyorlar. Deney başlıyor. Köpeklere elektroşok veriliyor. Birinci grup bölmelerdeki köpekler bir süre sonra düğmeye bastıklarında elektroşoku durdurabileceklerini öğreniyorlar. İkinci grup köpekler ise maalesef bu elektroşoka sürekli maruz kalıyorlar. Deneyin ikinci aşamasında köpekler bu sefer 2 parçalı bölmelere yerleştiriliyorlar. Neden bu bölmeler 2 parçalı? Çünkü herhangi bir sorun olduğunda kaçabilmeleri için, kaçıp kurtulabilmeleri için bir bölüm daha var bu seferki kutuların içerisinde. Deney başlıyor ve tekrar köpeklere elektroşok uygulanıyor. Bir önceki aşamada düğmeye basarak kurtulabileceğini öğrenen köpekler bu sefer bu aşamada hemen kaçacak yol arıyorlar ve kutunun yan bölmesine geçip elektroşoktan kurtuluyorlar. Ancak bir önceki aşamada ne yaparsa yapsın şoktan kurtulamayan köpekler deneyin bu aşamasında isteseler yan bölmeye kaçıp kurtulabilecekleri halde pasif kalıyorlar ve kaçmak için çabalamıyorlar bile. Bununla ilgili çok bilinen bir başka deney de pire deneyidir. Biliyorsunuz pireler çok yükseğe sıçrayabilen canlılardır ve bunun için özel bir çaba harcamalarına ya da çalışmalarına gerek yoktur. Bu doğuştan gelen bir özellikleridir. Ancak öğrenilmiş çaresizlik sayesinde pireler doğuştan sahip oldukları bu yeteneği dahi kullanamaz hale gelebiliyorlar. Bir deneyde pireler cam bir kavanozun içerisine konulurlar ve kavanozun ağzı cam bir kapakla örtülür. Ardından pirelerin sıçramaya başlaması için cam kavanoz alttan ısıtılır. Cam kavanoz alttan ısıtıldığında ısınıp kaçmak isteyen pireler sıçramaya başlarlar. Ancak her sıçrayışlarında cam tavana çarparlar ve bir türlü kavanozun içinden kurtulamazlar. Alt tarafta sıcak olduğu için zıplamaya devam ederler. Ancak her seferinde cam tavana çarparlar. Bir süre sonra araştırmacılar pirelerin kavanozun kapağı kadar sıçradığını görürler. Yani daha yükseğe sıçramazlar. Acaba kavanozun kapağını açsak ve tekrar alttan ısıtsak pireler yine de kavanozun kapağı boyutunda mı sıçrarlar? Araştırmacılar merak ediyor ve bu sefer deneyi kavanozun kapağını açarak sürdürüyorlar. İkinci aşamada kavanozun kapağı açılır ve tekrar alttan kavanoz ısıtılır. Pireler sıçramaya başlar ve sıcaktan ve yanmaktan kurtulmak için aslında bir miktar daha yükseğe sıçrasalar yeterlidir. Fakat bir süre sonra görülür ki pireler hala kapak boyutunda sıçramaya devam ediyorlar. Yani sıçrayıp kavanozdan çıkabilecekleri halde hala orada tavan var zannedip, cam bir tavan var zannedip potansiyellerinin tamamını kullanmıyorlar
ve kavanoz kapağı boyutunda sıçramaya devam ediyorlar. Hatta bir şekilde tesadüfen kavanozun içerisinden çıkmayı başarabilmiş pireler dahi dışarıda yine kavanoz boyutunda sıçramaya devam ediyorlar. Üzerlerinde cam engeli olmamasına ve aslında çok daha yükseğe sıçrama potansiyelleri olmalarına rağmen pireler daha yükseğe sıçramaya cesaret edemezler ve bir ömür köle olarak yaşamaya devam ederler. Aslında bu kölelerin özgürlükleriyle aralarında sadece zihinlerinde oluşturdukları cam bir tavan vardır. İşte bu yüzden öğrenilmiş çaresizlik sendromuna cam tavan sendromu da denir. Peki bu sadece hayvanlara özgü bir şey mi? Hayır, tabii ki bizlerde de var. Bir şeyi defalarca deneyip her seferinde başaramadığımızda ya da başaramayan insanları gördüğümüzde ya da onların bize anlattıklarını dinlediğimizde bizde de yavaş yavaş bu inanç, yani öğrenilmiş çaresizlik oluşmaya başlar. Belki denesek, belki gerçekten çabalasak değiştirebileceğiz, ancak denemeye yeltenmeyiz bile. Sürekli yanlış ilişkiler yaşayan bir kişi bir süre sonra evliliğe, aile kurmaya ya da gerçek aşkı bulmaya dair umutlarını kaybedebiliyor ve bir daha asla bulamayacağını düşünebiliyor. Bir süre sonra karşısına doğru insan çıksa bile ama nasıl olsa bu da diğerleri gibidir diye düşünüp harekete geçmeyebiliyor. İşte öğrenilmiş çaresizliğin romantik ilişkilerdeki bir örneği. Ya da iş hayatında belki kendi işini kuran ya da ticarete girişen insanlar birkaç başarısızlık yaşadıktan sonra tamamen vazgeçebiliyorlar. Karşılarına daha sonra iyi bir fırsat çıksa dahi bunu değerlendirmemeyi tercih edebiliyorlar. Ya da bir öğrenciyseniz eğer, matematikten zaten benim notlarım kötü, ben matematiği anlamıyorum deyip kendi kendinizi, kendi potansiyelinizi kısıtlıyor da olabilirsiniz. Hatta bazen farkında olmadan bir başkası size kendi öğrenilmiş çaresizliklerini bulaştırabiliyor. Evet, bu öğrenilmiş çaresizlik ya da cam tavan sendromu bulaşıcı bir şey. Bakın size bir örnek vereyim. Lisedeyken kötü matematik notlarını gören annem, ama zaten öğrenciyken benim de matematiğim kötüydü, herhalde benden sana geçmiş, boş ver, sınıfı geç yeter diyerek ben de bir öğrenilmiş çaresizlik ve matematiğe karşı ön yargı oluşturmuştu, farkında olmadan tabii ki ve de kötü niyet olmadan. Ancak lise sonuna gelip de üniversitede istediğim bölümü kazanabilmek için belirli sayıda matematik sorusu yapmam gerektiğini bir kere daha hatırlayınca bu matematiğin üzerine eğilmeye karar verdim. Ve dershanedekiler benden daha ileride olmalarına rağmen hemen gidip kendime anlatımlı bir matematik kitabı aldım. Ve en baştan itibaren çalışmaya başladım. Her akşam düzenli bir şekilde çalışırken bir süre sonra sınıfı yakaladım. Ve hatta sınıftaki en yüksek matematik netlerini çıkarmaya başlayınca bu sefer matematik öğretmenim senin ne işin var sözel bölümde, seni sayısala alalım demeye başladı. Demem o ki diğer insanların sizlere öğrenilmiş çaresizliklerini bulaştırmalarına izin vermeyin. Öğrenilmiş çaresizlik yüzünden değiştirebileceğimiz bazı unsurlarla ilgili harekete geçemiyoruz ve potansiyelimizi, yeteneklerimizi tam anlamıyla kullanamıyoruz. O yüzden verimli bir hayat yaşayabilmek için bunu fark etmek ve kurtulmaya çalışmak çok önemli. Peki acaba sizde de öğrenilmiş çaresizlik var mı? Bunun belirtileri neler? Yazar Mümin Sekman bunu çok güzel özetlemiş kitabında. Şimdi o belirtileri sizlerle paylaşıyorum. Uzun süre öğrenilmiş çaresizlik yaşayan insanların ortak bir takım yönleri vardır diyor yazar Mümin Sekman. Nedir bu yönler? Birinci özelliğimiz kendi yapamadığını başkasına da yaptırmama. Şimdi bir şeyi defalarca deneyip eğer her seferinde sonuç alamadıysak bir süre sonra adeta böyle bir misyon üstleniriz kendimizde ve diğer insanları da engellemeye çalışırız. Aman aman ha, sakın deneme, ben yaptım olmuyor, sen de yapma. Ne biliyorsun? Belki o denediğinde başaracak ama yok, biz yapamadığımız için o da yapamaz diye düşünüp onu engellemeye çalışırız. Bunun bir örneğini mesela sigarayı bırakanlarda görebilirsiniz. Benim azaltarak sigarayı bıraktığımı öğrenen insanların ortak tepkisi hep şuydu. Yok, öyle bırakılmaz sigara. Ya bir anda bırakacaksın ya da bırakılmaz. Ya arkadaş, ben bıraktım. Yani ben bıraktım dememe rağmen, ki 10 sene oluyor artık herhalde başlamam. Buna rağmen hala ısrarla savunuyor. Hayır, öyle olmaz. Oluyor, oldu. Hatta bakın bununla ilgili bir videom var. Sigarayı nasıl bıraktığıma dair.
Alttaki yorumlara bakın. Alttaki yorumlarda dahi insanları yanlış yönlendiriyorsunuz, öyle sigara bırakılmaz diyen insanları göreceksiniz. İşte bunlar kendi öğrenilmiş çaresizliklerini başkalarına da yansıtan ve kendi yapamadığını başkasına da yaptırmayan insanlar. İkinci özelliğimiz, öğrenilmiş çaresizlik belirtilerinden ikincisi. Hep bir kurtarıcı bekleme. Yani mesela kötü bir durumdasın ve keşke birisi gelse de beni kurtarsa. Keşke birisi gelse de çekip çıkarsa beni bir çamurdan. Keşke iyi bir lider gelse de bizi kurtarsa. Peki bu neden sen olmuyorsun? Çünkü ben yapamam. İşte bu da bir öğrenilmiş çaresizlik örneği. Dikkat ederseniz bu belirtilerin büyük bir çoğunluğu bizim toplumumuzun maalesef büyük bir çoğunluğunda var. Belki de neden bu durumda olduğumuzun en önemli sebeplerinden bir tanesi öğrenilmiş çaresizliklerimiz. Üçüncü özelliğimiz şansa ve tesadüfe fazlasıyla inanma. Aşırı kaderci bir yaklaşım. Öğrenilmiş çaresizlikleri çok olan insanlar şansa, şanssızlığa, kadere, kısmete fazlasıyla inanırlar. Çünkü hayatlarının kontrolünün kendi ellerinde olduğunu düşünmezler. Yaşamlarının sorumluluğu hep başka bir şeylerdedir. Ya dış güçlerdir ya başka bir unsurdur. Yani hep bu kontrolün kendisi dışında bir yerlerde olduğunu düşündüğü için şansa, kadere, kısmete ve talihe fazlasıyla inanırlar. Dördüncü belirtimiz, birilerinin başarılarının arkasında hep bir komplo teorisi arama eğilimi. Bu da aslında bir önceki maddemizde ilişkili sayılır. Yani eğer birileri başarılıysa ya şanslıdır, ya torpillidir ya da tırnak içinde yalakalık falan yapmıştır. Günlük konuşmalarında sık sık bunu yapsan ne değişecek ki? Böyle gelmiş, böyle gider. İcat çıkarma gibi sınırlayıcı ifadeler kullanırlar. Ve öğrenilmiş çaresizler sık sık mevcut alışkanlıklarını devam ettirme eğilimindedirler. Yani onları genellikle biz babadan böyle gördük. Böyle gelmiş, böyle gider. Bu iş böyle yapılır derken bulabilirsiniz. Çaresizliği öğrenmeyelim, öğretmeyelim, bulaştırmayalım. İlla bir şey öğreneceksek iyimserliği öğrenebiliriz mesela. Öğrenilmiş iyimserlik diye bir kavram da var. Yine Martin Seligman tarafından ortaya atılmış bir kavram. İyimserlik de öğrenilebilir mi ki? Nasıl iyimserliğimi geliştirebilirim diyorsanız şuradan bununla ilgili videolarıma ulaşabilirsiniz. Öğrenilmiş iyimserlik için çok etkili teknikler var. Öte yandan çaresizliği öğrenmeyelim diyorum ama ne zaman vazgeçeceğimizi bilmek de önemli. Yani denedim başarısız oldum, denedim başarısız oldum. Hep denemeye devam mı edeceğim diyebilir bazılarınız. İşte bu noktada ne zaman vazgeçeceğime doğru karar verebilmek için kendimi çok iyi tanımam, sınırlarımı, potansiyelimi iyi bilmem gerekiyor. Bu da yüksek bireysel farkındalık gerektiriyor. Peki ama kendimi nasıl daha iyi tanıyabilirim? Bireysel farkındalığımı nasıl yükseltebilirim diyorsan onunla ilgili de çözümümüz var. Yine buradan onunla ilgili detaylı dersler halinde anlattığım videolarıma ulaşabilirsiniz. Çaresizliklerle değil, umutla dolu günler diliyorum herkese. Hoşça kalın.